Chongqing şehrinden herkese günaydın. Yine bugün Bora Bey'le yollara düştük. Burada bakın Sri Lankalı birisinin bile evlilik ilanı var. Burada birbirinden farklı birçok insanın evlilik ilanını görebilirsiniz. Chongqing böyle sürprizlerle dolu bir şehir ve gerçekten inanılmaz şaşırtıcı yapılara sahip. İnanılmaz acı. İnanılmaz acı. İnanılmaz acı. Bu otel odası benim 2 gün kalacağım otel odası. Burada çok güzel bir küvet. Burada aynalı garip duvarları görebilirsiniz. İşte burası Chongqing şehrinin gerçek görüntüleri, gerçek yaşantısını yansıtan en önemli kanıtlardan birisi. Her yeri kapatmışlar. Atla 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 atla. Buradan atlıyorlar, buradan atlıyorlar. Çekiyor musun? Çekiyorum. Spider-Man. Görmüş olduğunuz gibi Chongqing böyle inanılmaz bir şehir. Şu anda Chongqing'deki çok güzel bir köprüden karşıya doğru ilerlemekteyiz arkadaşlar. Bakın arkamda trenler gidiyor ve trenler geliyor. Bunlar bütün hepsi metrolar. Afiyet olsun Bora Bey. İlk durağımız hemen otelimizin yanı başında bulunan ve şehrin büyük karmaşasının tam ortasında kalmış tarihi bir yapıyı ziyaretle gerçekleştireceğiz. Peki burası neresi? Daha önce birçok kez geldiğim Luohan Tapınağı. Luohan Tapınağı hemen Cefan Meydanı'nın yanı başında yer alan çok büyük ancak şehrin büyük gökdelenlerinin arasında kalmış bir tapınak. Ve tapınağı arkamda görebilirsiniz. Etrafında yüksek gökdelenler var ve harika bir mimariye sahip çok önemli bir Budist tapınağı. Şimdi buradan biletlerimizi alıp içeriye giriş yapacağız. Buradaki bilet ücreti ise 10 yuan. Ni hao liang wei. 20 yuanmış bilet. Evet, burası gerçekten yani mimari açıdan çok önemli bir tapınak. Çok güzel kareler yakalayabileceğiniz bir tapınak. Burada bir fotoğraf çekilmeniz gerekiyor bence. Burada şey yazıyor büyük harflerle Fo yani Buda. Evet, arkada büyük bir Fo yazmakta. Ellerinde tütsülerle birçok insana görebilirsiniz burada. İbadet amacıyla gelen birçok yerli turist var. Görmekte olduğunuz bu kişiler bu büyük tütsüleri buralarda yakarak ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Burasının en önemli özelliği şehir merkezinin tam ortasında oluyor olması. Binaların arasında, gökdelenlerin arasında ilginç bir yapı. Yerlerde ise ibadet etme noktaları var. Dizleri üzerine çöküyorlar bu minderler. Değil mi? Onun için. Filleri çok görürsünüz. Filler direkt Hindistan bölgesinden gelen Budizmi temsilen konulmuş. Budizm'de de önemli bir yeri var. Elmaların hepsi tanrılarına adak işte. Bizdeki adak sistemi gibi.
Şu anda yol kenarındayız ve burada çok güzel bir Taoist tapınağa gelmek üzereyiz. Ancak Sri Lanka. Oh yes. burada bakın Sri Lankalı birisinin bile evlilik ilanı var. Burada birbirinden farklı birçok insanın evlilik ilanını görebilirsiniz. Evlilik ilanları içerisinde işte isimleri, yaşları, hatta burçları, bak bu ikizler burcuymuş benimle aynı. Nereli oldukları, boyları, ondan sonra hobileri, bütünü hepsini yazmışlar. Hatta bazılarında şeyleri de yazıyor. Gelirleri. Örneğin baksana İngilizce yazmış. Bu da Gemini. İkizler. İkizlerin hiçbirisi erkek bulamıyor, kadın bulamıyor. İkizlerin hiçbirisi kendine... Ben de ikizlerim sağ olsun. Sen de mi ikizlersin? Ben de ikizlerim. Eşim Ben de ikizlerim. Öyle mi? Eşim acısını çekiyor sağ olsun. İkizlerin hiçbiri kendine eş bulamıyor sanırım. Hobisi gezmek, okumak. Şu an single'mış, yani bekar. Sri Lankalı. Hainan'da yaşıyor. İlginç, burada böyle bir sistem var. Hanımefendilerin burada yüzleriyle birlikte. Beyefendilerin ise burada yine fotoğraflarıyla birlikte bilgileri. Bakın burada şey var. Gelirleri falan da yazıyor alt kısımlarda. Gördüğünüz gibi. Burası hemen tapınağın aşağısında bir mahalle, bir yol. Ve bu gelenek bize çok komik gelse de burada Çin'de aslında günümüzde kullanılan sosyal medya tanışma uygulamaları gibi tarihten bu yana kullanılan bir sistem. Tinder. Tabii aynen. Bir nevi. Ama işte Çok geleneksel. Aslında bunlar geleneksel, legal. Hiçbir Legal. şekilde gayrimeşru bir durumu da yok. Kesinlikle. Çünkü bunları genellikle ailelerin teşvikiyle evlenemeyen ya da evlenmek istemeyen çocuklarına ya da eş bulamamış kişilere eş bulmak ve yuva kurmak amacıyla. Aslında çok güzel bir fikir ama Türkiye'de bu çok kötü kullanılabilir. Evet. Yani bilmiyorum ama yani bütün arkadaşlara genç yaşta evlenmelerini ben tavsiye ediyorum. Genç yaştan kastım 30 yaşlarına geçmeden. Çünkü insanın yaşı ilerledikten sonra yani bu evlenme işleri biraz zorlaşıyor hem kadın hem erkek tarafında. Herkes çok seçici olmaya çalışıyor. Bence öyle şeylere gerek yok. Beğeniyorsan, seviyorsan bence evlilik çok gerçekten kutsal bir kurum. Tüm arkadaşlara da mutlu bir evli olarak herkese de tavsiye ediyorum. Teşekkürler. Bekar olarak. Bu arada şu anda Laochun Dağı'na geldik. Laochun Mağarası Dağı'na geldik. Laochun'u biliyorsunuz. Lao Tzu'dan geliyor. Lao Tzu kimdir? Lao Tzu Taoizmi yazarı, aslında yazdığı bir kitaptan dolayı ortaya çıkan bir din. Taoizm. Lao Tzu'nun yazdığı bir kitaptan yola çıkarak Taoizmin orada bir felsefe, bir din haline gelmesini sağlıyor. Tapınaklar kuruyorlar orada, cemaatler, inanç sistemi falan Tam vesaire hangi şehir? kuruyorlar. Tam hangi şehirde? Chengdu. Chengdu. Benim orada, Tingshan Dağı'nda. Eğer izlemediyseniz Tingshan Dağı Taoizm videomu izleyebilirsiniz. Orada da bütün hepsini sizlere açıkça anlattım. Şimdi buradaki bir tapınağa gidiyoruz. İyi seyirler. Burası Çin'deki bir başka inanç sistemi olan, aslında Çinlilerin en önemli inanç sistemlerinden birisi olan Taoizmin çok önemli tapınaklarından birisi. Chongqing şehrinin hemen sırt yamaçlarında yer alan aslında efsanevi bir tapınak. Arkada görmüş olduğunuz bu yapılar dağa doğru ilerleyen ve dağın içerisinde tünel sisteminin de bulunduğunu söyleyebilirim. Taoizm ve Budizm aslında birbirinden çok farklı dinler. Ancak birçok ortak noktası var. Zaten Taoizm bir animizmle alakalı, atalara saygı ve atalara olan hürmetle alakalı. Burası da onların merkezlerinden birisi. Çok kalabalık burası. Haydi gelin içeriye bir göz atalım. Şimdi şey demiştik, burası Laochun Mağarası. Laochun Mağarası'nın içerisinde bir mağara sistemi de var. Arkamda görmüş olduğunuz yine bir mağara, içerisinde bir Taoist önemli bir kişinin heykelini görebilirsiniz. Burada yan tarafında da aslında yan taraftaki mağaraya geçiş yapıyorsunuz.
Genel olarak Çin'deki dağ tapınaklarında bir fedakarlık göstermeniz lazım. Tapınak kompleksine giriş yapsanız da ana tapınağa ulaşmak için, ana yapıya ulaşmak için mutlaka dağın zirvesine yürümeniz, tırmanış yapmanız lazım. İbadet yapmak amacıyla da, hac ibadetinizi gerçekleştirmek amacıyla da bu fedakarlığı göstermeniz lazım. Ki dininizi, ibadetinizi gerçekleştirebilirsiniz. O yüzden her çıktığım tapınakta maalesef böyle çok yoruluyoruz. Ama tarihte, düşünün tarihte bu insanlar buralara nasıl çıkmışlar? Yaşlı insanlar nasıl çıkmışlar? Gerçi yaşlı insanlar hep burada yaşamış. Terk etmemişler. Hocam günde 3 öğün hot pot yersen bence çıkarsın da inersin mi diye düşünüyorum. O dönemlerde hot pot yok ama. O dönemlerde yok. Ve insanlar buraya dini ibadetini gerçekleştirmek için, hac görevini yerine getirmek için geliyordu. Ancak şu an biz ve bizim gibi turistler dinin yanı sıra bu manzarayı görmek için geliyorlar. Ve işte karşınızda Chongqing şehrinin o inanılmaz manzarası. Bunlar da hep yank mı? Yank. Bu da Yuan. Güven pardon. Eski Moğol İmparatorluğu'nun temsilen çizilmiş görseller. 40 dakikalık bir tırmanışın ardından harika Chongqing manzarasıyla dolu tapınak binasına ulaştık. Son katındayız. Son katındayız. Ve inanılmaz güzel bir manzara bizi burada karşılıyor. Benim burada fotoğrafım vardı işte. Değil mi? Burası. Evet, burası. Fix yer burası. Bakın aşağıdaki insanları görebilirsiniz. Oradan geldik. Oradan çıktık ve geldik. Karşınızda Yangtze Nehri. Şimdi şehir merkezine tekrardan dönüş yaptık. Şehir merkezine dönüş yapmamızın sebebi hem acıkmış olmamızdı hem de diğer gideceğimiz noktalara buradan daha hızlı ulaşabileceğimizden de. Peki Chongqing'de ne yemelisiniz? Chongqing'e geldiyseniz mutlaka Chongqing Hot Pot. Burada ise Chongqing'in en iyi restoranlarından birisi olan bir hot potçuya geldik. Şimdi birazdan burada karnımızı doyuracağız. İshal tehlikesi olabilir, söyleyeyim. Acılı çünkü. Bakın böyle. Evet. Bunlar aslında bütün mevzuları. Bunlar yağlar. Hot pot yağları. Bunu eve satın alıyorsunuz. Evinizde kendi kazanınızda pişirebiliyorsunuz. Ni hao, liang wei. Okay. Şimdi Chongqing şehrindeki aslında en önemli hot potçulardan birisine geldik. Hem fiyat performans hem de internette yerel Çin sayfalarında en çok önerilen hot potçulardan birisi. Buradaki hot potun en önemli özelliği acılı olması. Sichuan acısı denilen bir acı var ve görmekte olduğunuz bu yiyecek, bu kazanın içerisinde en az 1 kilo biber var. Farklı özel bir biber var. Burada ise evet, buradaki yağları ise bu görmüş olduğunuz kendimizin bölüm. Bunun içine atıyoruz ve bunun içinden yiyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz nelerdir? Pekin'de biraz acı bir şeyler yedik ama yani zaten bu Chongqing'in acısı çok meşhur. Umarım kendimizi rahatsız etmeyiz ama gerçekten bunu yemek için sabırsızlıkla bekliyorduk zaten. Güzel bir yere de geldik. Bakalım etlerimiz gelsin. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Bir güzelki içeriden çıkardım. Çok sıcaktı. Biraz sosuna bandırıyorum. Biraz da yenilebilecek bir ısıya gelsin. Şimdi ilk kez deneyeceğim. Ama çok özür diliyorum.
Çok lezzetli. Onu karıştırmanız lazım bu arada bunu. Güzel. Adamdan sonra ikinci kola gelsin. Kola yetmeyecek. 有晚上我小时候有时候忘记别的地方了，现在认得我在那边看，然后这个汤， İnanılmaz acı. İnanılmaz acı. İnanılmaz acı. İnanılmaz acı. Nasıl? Kuzu öyle değildi ya, bu felaket mi? Felaket. Kuzu çok lezzetli. Kuzu çok lezzetli ama acılı inek eti gerçekten çok acı. O zaman hiçbir yere ayrılmayın. Biz yemeğimizi bitirip maceramıza devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Chongqing böyle sürprizlerle dolu bir şehir ve gerçekten inanılmaz şaşırtıcı yapılara sahip, inanılmaz şaşırtıcı bölümlere sahip. Tabi böyle dikkat çekici ve böyle unik bir şehirde, böyle büyük bir megapoliste böyle bir kalabalığın olması da kaçınılmazdı zaten. Burası yine Chongqing şehrinin en kalabalık turizm noktalarından birisi. Gerçekten çok bunaltıcı. Ne düşünüyorsunuz Bora Bey? Yine de biraz burası sakinleşti ama aşağı yukarı bir 5 dakika 4 dakika rotarla yeni trenler geliyor. Oradan bir tane geliyor galiba. Geliyor. Az önce de bana telefon geldi, resmini çekemedim ama bu sefer deneyeceğim. Liziba tren istasyonundan ayrıldık ve uzun bir yürüyüşle büyük kalabalıktan uzaklaştık. Bakın burası o kadar katman katman ki altımızda bir yol var. Burası yolun üzerinde başka bir yol. Ve Liziba istasyonu direkt yan tarafımızda, paralel olarak yukarıda başka bir yol. O kadar katman katman ve tepelerle dolu bir şehir ki gerçekten nerede olduğunuzu anlayamıyorsunuz. Bakın yukarıdaki tepeleri, orada insanlar yaşıyor. Bu insanlar nasıl aşağı iniyor, nasıl yukarı çıkıyor diye düşünebilirsiniz. Ama o kadar dar sokaklar var ki tıpkı Balat'ta olduğu gibi ama daha fazla, daha büyük, daha kalabalık, daha dar sokaklar ve daha yüksek tepeler var. Gerçekten Ama çok yorucu insanların da. nefes alabileceği, nehir boyunca da yürüyeceği çok güzel park alanları, rekreasyon alanları düzenlenmiş. Oradan geldik az önce, altından, hemen buranın altından. Zaten yanımızda da Jialing Nehri var. Akşamüstü çok güzel bir yere gideceğiz ve sizlere buradaki en önemli turistik yapıyı göstermeye çalışacağım. Devam ediyoruz. Şu an tekrardan taksiye bindik. Buradan ise otelimizin bulunduğu bölümlere geçeceğiz. İnanılmaz yorulduk. Gerçekten çok yorulduk. Birazcık dinleneceğiz. Ve sonrasında Hongyadong, yani Hongya mağarasını ziyarete gideceğiz. Ama sizlere burada bu harika manzarayı göstermek istedim. Arkada çok güzel bir gün batımı var. Şu anda görmüş olduğunuz, bakın, tepenin hemen yamacında ilerleyen tren. O tren az önce binaların arasından geçmişti. Akşam Hongyadong'da görüşürüz. Şimdi otele geldik arkadaşlar burada.
Eşyalarımızı ve çantalarımızı bıraktık. Birazcık dinlendik. Hongyadong yani Honya mağarasına, buranın en önemli turizm noktasına gidiyoruz. Ama ondan önce size dün gece kaldığım oteli göstermek istiyorum. Burası görmüş olduğunuz bu otel odası benim 2 gün kalacağım otel odası. Burada çok güzel bir küvet. Burada aynalı garip duvarları görebilirsiniz. Gerçekten enteresan, garip. Onun dışında burada görmüş olduğunuz kısımda işte askılıklarınız, işte şemsiye, terlikler, çok güzel bir küvet. Burası lavabonuz. Burada bir tuvalet ve banyo görmekte olduğunuz gibi. Burası ise benim otel odam, yatağım. Burada suyumuz var, işte kettle'ımız falan var. Burada internetimiz, buzdolabımız, böyle garip, güzel bir otel odası. İşte burası kaldığım otel odası ama buranın en güzel yanı neresi derseniz gelin göstereyim. İşte buranın otel odasının en güzel kısmı ise bu harika manzara. Gerçekten çok güzel bir otel. Kaldığım en güzel otellerden birisi. Bu arada otel odasına ne kadar verdiğimi soracak olursanız gerçekten çok ucuz. Sadece 600 yuan'e gecelik bir ödeme yaptım. Hem de çok güzel manzaraya sahip ve tam merkezde. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan ise Hongyadong mağarasına gidiyoruz. Şimdi asansör bekliyorum. Buraya asansör gelmesi de bir ayrı zulüm. Neyse, Hongyadong'da görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Chongqing sokaklarına geri döndük. Gerçekten çok hareketli dakikalar, çok hareketli zamanlar. Boş ver ana cadde. Ana caddeyi de kapatmışlar, doğru. Yanda ana caddeyi de kapatmışlar. Bu bölgede şu anda araç trafiği yok. Hepsini tamamen kapattılar. Taksiyle dahi biz dönerken ne yazık ki 200 metre ileriden inmek zorunda kaldık. Çünkü otele taksi gelemiyor. Birazdan Hongyadong bölgesine ineceğiz. Asıl kalabalığın bulunduğu kısma. Çok yorucu ve çok kalabalık. Ne diyorsunuz? Bence harika. Demek ki hafta sonu burayı bu şekilde kapatıyorlar. Evet. Ve zaten insanlar da tatilden geldi ve gerçi sokağa dökülmüşler. Her yerde sokak satıcıları, her yerde sokak yemekleri. Bakın şehir ışıkları yanmaya başladı. İşte burası Chongqing şehrinin gerçek görüntüleri, gerçek yaşantısını yansıtan en önemli kanıtlardan birisi. Her yeri kapatmışlar. Vatandaşı bile çıkartmıyorlar. Nereye gideceğiz ki? Nasıl Böyle gideceğiz? gideceksin herhalde. İleriden sağ. Vatandaş trafiğini bile kesmişler. Allah. Yani şu kalabalığa bakar mısınız? Şu anda bütün herkes Ciefan Meydanı'na doğru hareket ediyor. Bir kısım insanlar ise Hongyadong bölgesine doğru hareket ediyor. Özellikle şehir ışıkları yakıldığı vakit burada gerçekten muhteşem görüntüler elde edebiliyorsunuz. Buradan sağ taraftan geçmeye çalışacağım. Ciefan Meydanı'nın hemen yeni başında yaşıyoruz ama Bora Bey! Sağ! Sağ! Bakın burası normal bir cadde ve bu caddeyi kapatmışlar arkadaşlar. Buradan geçmemiz lazım. Polisler insanların yürüyüş noktasını dahi aman Allah'ım belirliyorlar.
Bakın bariyerler koymuşlar hep. Ya hayır ya, çok yavaşlatacak bu bizi. Atla 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 atla. Buradan atlıyorlar, buradan atlıyorlar. Dayı. Bora Bey hemen. İnsanlar Ne diyor? tartışıyorlar. Buradan aşağı ineceğiz galiba. Orası oraya gidiyor mu? Şu arada bir sokak var, aşağı inmemiz lazım. İleriden galiba. Evet. O kadar kalabalık ki sürekli Bora Bey'le birbirimizi kaybediyoruz. 5 metre var. 5 metre arayla. Evet. Bak oradan üstünden atlıyorlar. Gel gel buraya atlamamız lazım gel. Gel 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 herkes atlıyor. Çok güzel atladım. Geliyorum. Çok güzel atladım. Çekiyor musun? Çekiyorum. Spider-Man. Arkadaşlar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Gidemiyoruz. Honyadong'a gidemiyoruz. Çünkü bütün yolları böyle kapatmışlar bu görmüş olduğunuz bariyerlerle. Ne yazık ki geçemiyoruz ve inanılmaz bir insan yoğunluğu var. Milyonlarca insan şu anda bizimle birlikte sokaklarda yürüyor. Büyük bir insan seli var. Ben hayatımda hiç böyle bir kalabalık görmedim. Şanghay'da bile bu kadar değildi. Şimdi güzel geleneksel şovlarla bir akşam yemeğini kaçırmamak için bence diğer tarafa hareket etmemizde fayda var. Kesinlikle öyle. Şimdi Bora Bey ile birlikte trafiğin aktığı bölüme gidiyoruz taksi çağırıp. Bu akşam için özel bir planımız var bizim. Sizlere Tang dönemini, Tang Hanedanlı dönemini yansıtan çok eski, çok güzel Kralların Akşam Yemeği isimli bir hem akşam yemeği hem de gösteri izlemeye gidiyoruz. Çok güzel olacak, çok kültürel bir yemek olacak. Eğer bu kalabalıktan sağ çıkarsak orada çekim yapmaya devam edeceğim. Bize bol şans dileyin. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, şu anda Honyadong'u görmektesiniz. Milyonlarca insan şu anda bizimle birlikte orada idi. Ancak biz giremedik. Çok kalabalıktı ve vaktimiz yoktu. En az 2 saat, 2,5 saatte oradan çıkamazdık diye düşünüyorum. Buradan da çok güzel bir görüntüsü var. Gerçekten inanılmaz bir manzara. Arkamda ise yine Chongqing şehrinin geri kalan gökdelenleri ve kuleleri yer almakta. Hepsi ışıklandırılmış. Biz ise şu an yürüyerek ta orada görmüş olduğunuz yüksek kulelerden buraya kadar geldik. Çünkü taksi yok, geçiş yok. Sadece yürüyebiliyorsunuz. Gerçekten pes.
Görmüş olduğunuz gibi Chongqing böyle inanılmaz bir şehir ve şu anda Chongqing'deki çok güzel bir köprüden karşıya doğru ilerlemekteyiz arkadaşlar. Bakın arkamda trenler gidiyor ve trenler geliyor. Bunlar bütün hepsi metrolar. Bu ne böyle ya? Bu ne tantana? Bu ne tantana? Gerçekten ya muazzam bir kalabalık. Sıkış sıkış caddelerde. İnanılmaz bir şey. Şu an görünüyor mu bilmiyorum ama gerçekten inanılmaz bir trafik ve inanılmaz bir manzara var. Büyük kalabalıktan ve köprüden kurtulduk. Şimdi taksiyle inanılmaz bir akşam yemeği yemeye çok güzel bir konsept restorana geldik. Buraya gelmedik. Buraya gelmedik. 汤还是要吗？它是什么汤的鸽子汤。 ？OK 可以，我可以喝。这 Bu 个 çorba içiyor musun? Çorba içiyor musun? Ne soruyor? Çorba içiyor musunuz hala diyor. Beni alıyor. Evet. Yani tatlı sonra yiyecek. Ben sabah yiyor diye yedim. Aa, çorba çok güzel. Çorba mı? Çorba efsane. 这是快哉呀！当年呐、唐神宗李隆基召见李白进宫，诸位，您可知当年李白进宫所为何事呢？去做官了呀！诸位，afiyet 你都知道 olsun 啊， Bora 宫 Bey. 里太多规矩和繁文缛节，以李白这 Şu 豪 anda 放不羁的性子， geldiğimiz bu konsept restoranda 无奈之下便 kral ve soylu konumundayız ve gerçekten inanılmaz bir gösteri oluyor. Yemekler de çok lezzetli. 被流放了，在流放的 Efsane. 途中啊。 Peki şu ana kadar ne düşünüyorsun? 感谢山城重庆人民在当年的南宋时期组织了这场军事大赛。而今， Ara ara 从古 farklı 镇山 farklı şovlar 乡 yapıyorlar. 声传 Her döneme ait farklı giysiler var. Bence 我 çok 杨 iyi. 洋华夏 Kesinlikle. Az önce Tang dönemindeydik. Şu anda Ming dönemine geçtik. Benim en favorim 3 krallık dönemi ama Han dönemi de gayet iyi. Ondan sonrasında pek şey yapmadım. Böyle ara ara gösteriler oluyor. Her gösteriden sonra yemeğimizi değiştiriyorlar. Yeni servisler yapıyorlar. Servisin yanında geleneksel Çin içkisi olan baijiuları, meyveli baijiulardan veriyorlar. Bunun dışında yemeğimiz çok güzel, birbirinden farklı yemekler var.
Arkadaşlar gerçekten çok lezzetli ve harika bir akşam yemeğiydi. Performans olsun, yemekler olsun çok güzeldi. Bora Bey, yemeğimiz bitti. Sonunda ne düşünüyorsunuz? Harika, çok güzel geleneksel farklı dönemlerin dansları ve performansları sergilendi. Yemekler de harikaydı. Karidesten balığa, et yemeklerine kadar dana eti her şey vardı. Çok güzeldi. Bence hala da devam ediyor. Durdurak yok. Arkamda görmüş olduğunuz gibi gelen müşterileri tek tek böyle tahtın üzerinde dans gösterisi yapıyorlar. Fark ettiyseniz sıradaki herkes erkek. Çünkü çok güzel kadınlar var, çok güzel hanımefendiler burada tahtın üzerinde size otururken dans ediyor. Bu açıdan da gerçekten çok etkileyici. Bugünlük videom bu kadardı. Gerçekten çok harika bir geceydi. Birlikte Çin'in antik dönemlerinde bir krallık yemeği yedik. Ve arkamda ise gösterinin son anları. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Çin'in Chongqing şehrinden bolca selam. Görüşmek üzere. Bay bay.